İşte bana en çok sorulan soru bu. Hatta her ortodontistin başının belası soru bu diyebilirim. Hoş geldiniz Deniz Hocam. Merhaba. Hocam bugünün konusu diş teli hakkında merak edilenler. En merak edilenle başlıyorum. Diş teli takılırken acıtıyor mu? Şimdi bence en merak edilen şey bu değil. Ama acıyı konuşalım. Diş teli taktırmak belki de diş hekimliğinin en acısız ve en kolay işlemlerinden biri olabilir. Braket dediğimiz bizim metal şeyler var. Bunlar diş tellerinin tutunduğu esas aygıtlar. Bu braketleri tek tek dişlerinize yapıştırıyoruz. Bir pulu dişinizin üzerine yapıştırmak neyse onun biraz daha özelleşmiş versiyonu. Yani kesinlikle acı düşünülecek bir şey değil. Ama acı demişken sizi de kandıramam. Olay şu. Diş teli taktırmak evet acılı bir işlem değil. Ama diş tellerini taktırdıktan sonraki 3-4 gün birazcık ağrı hissedebilirsiniz. Bu sizin bildiğiniz gibi bir diş ağrısı değil. Ben buna biraz daha gıcık bir ağrı derim. Ama şu konuda rahat olun. 4-5 gün sonra bu ağrı tamamen geçmiş oluyor. Peki hocam, diş teli taktırdım. Taktırdıktan sonra hayatımda neler değişecek? En büyük değişiklik artık her ay hayatınızda ben varım. Ortodontik tedavi telleri takıp sizi böyle uğurlayıp sonra güzel dişlerle bize döndüğünüz bir iş değil maalesef. Biz ortodontik tedaviye başladıktan sonra dişlerinizi istediğimiz yönde hareket ettirebilmek için aylık kontroller yapıyoruz. Bu kontrollerde telinizi kalınlaştırabiliyorum, daha sıkı bir tel takabiliyorum. Yaylar, lastikler bir sürü şey olabiliyor. Tedavinizi ilerleten ve istediğimiz sonuca doğru götüren bu aylık kontroller. O yüzden ortodontik tedaviye başladığınız andan itibaren her ay ortodontistinize gitmeye hazır olun. Bu en büyük değişiklik bence ama 2 tane daha önemli faktör var. Bunlardan birincisi ağız bakımı, diğeri ise yeme içme kuralları. Ağız bakımını zaten yapıyor olmanız lazım da diş telleriyle biraz daha farklı bu durum. Dişlerimizin yüzeylerinde artık daha farklı şeyler, normalde olmayan metaller, girintiler, çıkıntılar olduğu için bunun özel bir fırçalama yöntemi ve kendince farklı malzemeleri var. Diğer faktör ise yeme içme kurallarımız. Yeme içme kurallarında ise sert şeyler yememek, şekerli ve asitli içecekler tüketmemek, yapışkanlı şeyler yememek ya da bir şeyleri ısırarak, kopararak yemek yerine bölerek yemek gibi kurallarımız var. Hem bakım konusunu hem de dikkat etmemiz gereken kurallar konusunu detaylı ele alan bir video yapacağım söz. Bir de hocam bu yaş olayı benim kafamı çok karıştırıyor. Kimi çok geç kaldın diyor, kimi daha erken diyor, kimi senden hiçbir şey olmaz diyor. Bu yaş olayını netliğe kavuşturalım artık. Kavuşturalım. Belirli bir yaştan sonra ortodontik tedavi görülemez zannediliyordu. Bu bayağı yanlış bir bilgi. Günümüzde bunun böyle olmadığını artık çoğumuz biliyoruz. Benim bugün hastalarımın büyük bir çoğunluğu erişkin hastalardan oluşuyor. Diş teli tedavisini belirli bir yaşlarda görmek biraz daha kolay. Bazı hastalarda kemikle ilgili yaptığımız işlemler oluyor. Bu durumlarda erken yaş çok önemli ama dişlerde çapraşıklık dediğimiz bu yamukluklar gibi durumlarda yaşın gerçekten hiçbir önemi yok bile desem büyük konuşmuş olmam. Benim 74 yaşında bile tedavisini yaptığım bir hastam vardı hatta. Zuhal Hanım bunu izliyorsanız size de selam yolluyorum. Peki hocam ortodontik tedavi ne kadar sürer, süresi belli midir? İşte bana en çok sorulan soru bu. Hatta her ortodontistin başının belası soru bu diyebilirim. Ben hep şöyle söylerim. En güzel ortodontik tedavi istenilen sonuca ulaşılmış en kısa sürede biten ortodontik tedavidir. Ama asla hızlı bitsin diye de tedavi sonucunu riske atamayız. Ben de şöyle bir soru sorayım o zaman. Şehirler arası yol ne kadar sürer? Nereden nereye gittiğinize göre değişir değil mi? Burada da aynı şey. Dişlerinizin başlangıç konumundaki durumundan en son varacağımız noktaya ne kadar uzaksak, ne kadar yapmamız gereken iş varsa ona göre ortodontik tedavi süremiz uzayacaktır. Ama bir tüyo vereyim. Eğer ki tedavinizin kısa sürmesini istiyorsanız ortodontistinizin dediklerini yapın. Tak dediği lastikleri takın. Braket koparmayın. O zaman diş teli tedaviniz olabilecek en kısa sürede bitecektir. Nasıl? Lafı gene dolandırıp sorumluluğu size yıktım. Hiç de bir süre vermedim. Gerçekten de evet, politik bir şekilde cevapladınız. Bu soruda tecrübeliyim. Böyle nasıl kaçamak cevaplar vereceğimi iyi biliyorum. Bu zamana kadar hep diş tellerinden konuştuk da yok mu diş teli takmadan dişlerimi düzeltmenin bir yolu? Var efendim. Günümüzde artık şeffaf plaklar olsun, içten diş telleri olsun, estetik opsiyonlar da mevcut. Bunu da not alıyorum. Özellikle şeffaf plaklarla ilgili detaylı bir video geliyor. Hocam bugün diş teli işini çözdük. Bence de çözdük. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Peki bu söz verdiğiniz videoları nerede bulacağız? Hemen söyleyeyim. Sağ altta bir abone ol butonumuz var. O butona tıklıyoruz. Yeni gelecek videolardan haberdar oluyoruz. Ayrıca herkese aşağıda yorumlarda merak ettiklerini sormaları için bekliyor oluyorum. Herkesi öpüyorum. Görüşürüz.